نه چون توشی. Çekirdek ailede baba İman kariyerinde mecburen yükseltilerek soruşturma yargıçlığına terfi ettirilmiş, adaletin tecelli etmediği idam cezalarını onaylaması için baskı görüyor. Yani bizlerin bildiği deyimle cüzdanıyla vicdanı arasına sıkışıyor. İki kızı özgürlüklerden ve protestolardan yana. Anne ise sistemin yanında görünüyor ama diğer yandan da içindeki isyanı bastırmaktan ve evdeki dengeleri sağlamaktan yorulmuş bir kadın. Bir gece babanın tabancası çekmeceden kayboluyor ve aile içi gerginliklerin de tohumu atılarak çatışmalar başlıyor. Ülkenin içinde bulunduğu kaos aileyi de sarıp sarmalıyor. Konusundan da anlaşılabileceği üzere İran rejimine başkaldırıyı babanın devleti, annenin var olan sisteme uymacılığı ve iki kızın da isyanı temsil ettiği bir aile modeli üzerinden inceleyen bir film Kutsal İncir'in Tohumu. Tam 2 saat 47 dakika. Filmin İran'da Mehsa Emine adlı genç kadının zorunlu başörtüsü yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanarak 3 gün sonra ölmesiyle 16 Eylül 2022'de başlayıp 2023'te de devam eden ve günümüzde de ateşi sönmemiş protestolardaki devlet şiddetine paralel bir aileye odaklanması oldukça doğru bir yaklaşım kuşkusuz. Fakat olayların gerçek görüntüleriyle de seyirciyi rahatsız ve huzursuz etmeyi hedefleyen yazar ve yönetmen Muhammed Resulov'un mesele yeterince sinir bozucuyken bir son bölümde beylik aile içi gerilimine başvurarak süreyi uzatması dikkatleri dağıtıyor. Oysa her şey evin içinde olup sonuçlansa odak noktamız kaymayacaktı. Film bitince de her şey son karedeki görüntü için miydi diye soruyoruz. Kutsal İncir'in Tohumu, uluslararası film dalında aday olduğu yarışmalarda Almanya'yı temsil ediyor. Almanya-Fransa ortak yapımı. Doğaldır ki İran rejimi karşıtı yönetmen Muhammed Resulov, başka bir yönetmen Cafer Panahi ile tutuklanıp mahkumiyet almış ve kefaletle serbest bırakılmış bir muhalif. Filmleri doğaldır ki İran'da gösterilmiyor ama yurt dışında büyük ilgi görüyor. Dolayısıyla belki de biraz bu nedenle Kutsal İncir'in Tohumu filmi bazı özellikleriyle rejim karşıtlığını gözümüze sokuyor. Sonuç olarak aile bireylerinin labirentlerde dolaştırıp mevzuyu bu kadar uzatmaya gerek var mıydı tartışılır. از یه سری اوباشی که تمام مسئلهشون لخ شدن تو خیابونه حمایت میکنی. اصلا به عنوان پدر نه، به عنوان کارشناس که اندازه سن تو این سیستم بوده بهتر از تو نمیدونم چه خبره؟ نه